Günlerden 14 Nisan 1561. Sabah henüz yeni ağarmışken Almanya'nın Nürnberg kentinde tarihin en garip olaylarından biri yaşandı. Nürnberg halkı sabah saat 4 ile 5 arasında gökyüzünden gelen gizemli ışıklar ve yüksek sesler eşliğinde sokaklara döküldü. Karşılarında duran manzaraysa akıllara durgunluk vericiydi. Gökyüzünde adeta savaşan nesneler vardı. Bu olağanüstü olay, matbaacı Hans Glasser tarafından dönemin Nürnberg gazetesinde detaylıca kaydedildi. Glasser'in tasvirine göre gökyüzünde yüzlerce küre, tüp şeklinde silindirler, haçlar, parlak renkli objeler ve tekerleği andıran cisimler görülmüştü. Ve bunlar sadece durmuyordu. Birbirlerine doğru hızla hareket ediyor, çarpışıyor, bazıları dumanlar içinde kaybolurken bazıları gökten yere düşüyordu. Ortaya çıkan duman o kadar yoğundu ki kilometrelerce öteden bile görülebiliyordu. Olayın ne olduğuna dair o günden bugüne kadar net bir açıklama yapılamadı. Bazıları bunun sıradan bir meteor yağmuru ya da kuyruklu yıldız geçişi olabileceğini öne sürdü. Ancak anlatımdaki detaylar bu olayın doğaüstü bir tarafı olabileceğini düşündürdü. Zira doğa olayları bu kadar düzenli, bu kadar çatışmalı ve bu kadar tuhaf değildi. Glasser'in 14 Nisan 1561 tarihli yazısı olayın en önemli tanıklıklarından biridir. Yazıya göre gökyüzünde güneşin çevresinde yarım daire şeklinde kırmızımsı yaylar, koyu demir rengi toplar, haçlar, kan kırmızısı çizgiler ve iç içe geçmiş küreler belirmişti. Ve birden bu tuhaf objeler birbirlerine saldırmaya başladı. Güneşin çevresinde yer alan cisimler sanki bilinçli bir şekilde savaşıyormuşçasına birbirlerine doğru uçtular. Bazıları yok oldu, bazıları ise sanki tükenmiş gibi gökten yere düşerek kayboldular. Olayın sonunda ise gökyüzünde beliren dev bir cisim dikkat çekti. Mızrak ucu şeklinde, ucu batıya dönük devasa bir üçgen. Peki bu neydi? Doğal bir fenomen mi? Tanrısal bir uyarı mı? Yoksa o sabah Nürnberg semalarında yaşanan şey bir uzaylı savaşı mıydı? Bu soruların cevabı hala gizemini koruyor ama bildiğimiz bir şey var. O gün gökyüzünde bir şeyler oldu ve bu olay hala tarihsel belgelerde cevaplanmayı bekleyen bir sır olarak duruyor. Glasser'in bu olayı anlatan yazısı şöyledir. 14 Nisan 1561 sabahı şafak vaktinde saat 4 ile 5 arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde gökyüzünde korkunç ve gizemli bir görüntü belirdi. O sırada şehirdeki pek çok erkek ve kadın evlerinin önünde ya da kırsalda bu olaya tanık oldu. Güneşin tam ortasında son çeyrek aydan farksız kan kırmızısı iki yarım daire ortaya çıktı. Güneşin üstünde, altında ve her iki yanında ise demir renginde ya da kan kırmızısı sayısız yuvarlak nesne belirmişti. Aynı zamanda güneşin çevresinde çok sayıda başka kırmızı küreler de görünüyordu. Bir süre sonra tüm bu cisimler adeta birbirleriyle savaşa tutuştu. İlk olarak güneşte beliren küreler kenardakilere doğru uçtu. Ardından güneşin dışında yer alan diğer küreler de çubuklara ve güneşe yöneldi. Bu hava savaşı yaklaşık 1 saat sürdü. Savaşın en şiddetli anında tüm bu nesneler sanki yanıyormuş gibi yeryüzüne düşmeye başladı ve yere çöken yoğun bir dumanla birlikte gözden kayboldular. Bütün bunlardan sonra gökyüzünde çok büyük, kalın ve simsiyah bir mızrak şekli belirdi. Bu mızrağın sapı doğuya, ucuysa batıya dönüktü. Bu tür işaretlerin ne anlama geldiğini sadece Tanrı bilir. Tanrı'nın bize tövbe etmemiz için gönderdiği göksel işaretleri peş peşe görmüş olmamıza rağmen maalesef bu yüksek işaretlere ve Tanrı'nın mucizelerine nankörlük ediyoruz. Ancak Tanrı'dan korkanlar için bu olay bir uyarı ve bir merhamet işaretiydi. Gerçek inananlar bu göksel olayı ciddiye almalı, hayatlarını gözden geçirip düzeltmeli ve Tanrı'nın gazabından korunmak için dua etmeli. Tanrı bize yardım etsin. Silindir şeklinde nesneler, haçlar ve gökyüzünde beliren dev siyah bir mızrak.
Bunlar günümüzdeki yüksek teknolojili bir hava savaşında görmeyi bekleyeceğimiz şeyler olabilir. Ama bu sahneler tam 1561 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşandı. Ve üstelik bu olay sadece Nürnberg'de sınırlı değildi. Birkaç yıl sonra 1566'da İsviçre'nin Basel kentinde gökyüzü yeniden karıştı. Bu kez şehir halkı siyah kürelerin havada çarpıştığına tanık etti. Ve evet, bu olay da o dönemde gazeteye konu oldu. 1697 yılında ise Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan başka bir olay dikkat çekti. Gökyüzünde parlayan iki dev tekerlek vardı ve bunları yüzlerce insan birlikte izledi. Bu raporların ortak bir yönü var. Hepsi kalabalık şehirlerde birden fazla tanığın gözleri önünde gerçekleşti ve hemen ardından yazılı olarak kayda geçirildi. Ne yazık ki o zamanlar fotoğraf ya da video gibi kesin kanıtlar elde etmek mümkün değildi. Yalnızca gazeteler, tanıklıklar ve sanatçıların hayal gücüne dayanan çizimleri. Bu yüzden olayın gerçekliği hala bir muamma. Ama gerçek olan şu, o günlerde gökyüzünde bir şeyler yaşandı. Modern çağda bazı araştırmacılar bu olaylara rasyonel açıklamalar getirmeye çalıştı. Örneğin araştırmacı Frank Johnson, Nürnberg'deki bu olayı güneş köpeği adı verilen bir ışık kırılması fenomenine bağladı. Ama bu açıklama, tanıkların duyduğunu iddia ettiği yüksek sesleri, çarpışma anlarını ya da yere düşen nesnelerden çıkan yoğun dumanı açıklayamıyor. Johnson'a göre bunların bir kısmı insanların hayal gücüyle süslenmiş ya da tamamen uydurulmuş olabilir. Bazı tarihçilerse farklı bir yöne işaret ediyor. Onlara göre bu olay sembolik bir anlatımdan ibaret. Silindirler aslında topları, kürelerse top güllelerini temsil ediyor olabilir. Yani belki de bu gökyüzünde değil, kara savaşının alegorik bir tasviriydi. Ama ya bunlar hiç yaşanmadıysa, ya gazete haberi yalnızca bir abartıysa ya da dikkat çekmek için uydurulmuşsa, Johnson 16. yüzyıldaki gazetelerin satış yapmak uğruna tuhaf ve şiddet dolu hikayelere yer verdiğini söylüyor. Ama şu da bir gerçek, bu olaya dair hala tatmin edici bir açıklama yok. Çünkü Nürnberg'de yaşananlar adeta bir UFO savaşını andırıyor. Ve bu yüzden bazı teoriler olayı bir uzaylı çatışması ya da zaman kayması olasılığıyla açıklamaya çalışıyor. Sonuç olarak 1561'deki Nürnberg olayı tarih boyunca insanlığın gökyüzünde tanıklık ettiği en gizemli olaylardan biri olarak kayıtlarda duruyor. Yine de bu tür tarihi anlatımları değerlendirirken tanıkların gözlemlerini, o çağın bilgi düzeyini ve yaşadıkları toplumsal ve kültürel ortamı mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Eğer bu tür gizemli olaylara ilgi duyuyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yeni sırlarla yeniden buluşmak üzere.